Herkese merhabalar, ben Huri. Huri ve Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Çıtır çıtır harika bir börek tarifi hazırlıyorum. Hamur açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla yapabilir. Tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 5,5-6 su bardağına yakın unu şöyle tezgah üzerine alıyorum. Evet, unun kenarlarına 2,5 tatlı kaşığı tuz, yarım paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker. Evet, 3 su bardağı su. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru toparladıktan sonra bir yemek kaşığı sıvı yağ ile tekrardan yoğuruyorum. Şöyle iç harcını hazırlayana kadar tezgah üzerinde dinlenmeye bırakıyorum. Evet, şöyle az miktarda kıymam var, yaklaşık 50 gram kadar. Biraz da sıvı yağ gezdirerek tane tane olana kadar kıymamı kavuruyorum. İki adet doğranmış kuru soğanı ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Dört tane rendelenmiş kabak ekliyorum. Dilerseniz patates de kullanabilirsiniz. Önce sulanıp daha sonra suyunu çekene kadar kavuralım. Bir tatlı kaşığı tuz, karabiber, pul biber ekliyorum, karıştırıyorum. Evet, altını kapatarak soğumaya bırakalım. Dinlendirdiğim hamuru ortadan ikiye keserek uzaltıyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeleri keserek yuvarlayalım. Toplamda 14 bezeye keselim. Şöyle 5 dakika dinlendirdikten sonra hafif bir şekilde bezelerimizi açalım. Evet, hepsini açtım. Bir su bardağı sıvı yağla 2 tane beze üst üste olacak şekilde yağlayarak tepsime alıyorum. Evet, her birini aynı yöntemle hazırlayarak yağlayalım. Üzerini kapatarak en az
1 saat dinlenmesi için kenarda bekletelim. Soğuyan iç harcımıza 1 demet dolusu dereotu ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, dinlendirdim. 2 tane bezeyi tezi üzerine alıyorum. Hafif tepsiden yağ alarak şöyle sündürerek inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Evet, videodaki gibi açtıktan sonra kenar kısımlarını katlayalım. İç harcını şerit halinde koyalım. Kenarlarını kapatalım. Şöyle geniş rulo şeklinde saralım. Hamurum bitene kadar aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Dilediğiniz iç harçla hazırlayabilirsiniz. Patatesli, sadece kıymalı, ıspanaklı, peynirli. Hem çıtır çıtır oluyor hem de gerçekten çok lezzetli. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Son hamurumu da hazırlıyorum. Tepsiye aldım. Üzerlerine tepside kalan yağ ile yağlıyorum. ...160 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, çıtır çıtır el açması böreğimiz hazır. Evet, şöyle soğuduktan sonra uzun şeritler halinde kesebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.